Herkese merhaba, sağlıklı, mutlu, bol kazançlı bir gün dilerim. Şimdi haftanın son günü değerli metalleri bir toparlayalım. Çarşamba günü yaptığım analize pek çok sorular gelmiş. Özellikle bu altının beşinci dalga hareketi nerede sonlanır, düzeltme nereye kadar devam eder gibi pek çok soru var. Aynı zamanda teknik analiz eğitimi verip vermediğime yönelik pek çok mail aldım. Bununla ilgili hafta sonu bir bilgilendirici video çekmek istiyorum. Gene aklınıza takılan sorular varsa lütfen bu videonun da yorumlarına yazın. Hafta sonu bir soru cevap videosu hazırlamak istiyorum. Şimdi gümüşle başlayacağım analize. Gümüşte 32.50'nin kırıldığı bir süreci şu an için takip ediyoruz. Bir ara direnç bölgemiz vardı, 33.66-33 bölgesi. Şu an için buraya ulaştık. Kırılımın da oldukça güçlü alımlarla geldiğini söyleyebilirim şu an için. Yalnız bugün 32.50 üstünde kalıcı bir kapanış alıyor muyuz? Bunu takip edeceğiz. Hafta kapanışı olması sebebiyle de oldukça kıymetli olacak. Burada Amerika saatinde dikkatli olacağız. Bu 33.66 üstünde hareketlerde alıyorsak zaten 34.86, 34.40'lara doğru hareketin devam edeceğini uzun zamandır konuşuyoruz. Bu 32.50'nin kırılmasıyla birlikte ana beklentimiz şu bir önceki tepe bölgesine ulaşmasıydı. Burada bir çift tepe riskinden bahsetmiştik. Yalnız şu son oluşan yapıya baktığımızda burada bir çanak formasyonunun oluşma ihtimali de var. Ancak bu tabi her zaman söylüyorum bir fincan kulp formasyonuna da dönüşebilir. Bunu da önümüzdeki süreçte bu tarz bir yükseliş alacak olursak bu bölgede oluşacak, bu tepe bölgede 34.86-34.40 bölgesinde oluşacak. Arz talep değişimlerine göre düşük zaman dilimlerini de netleştirmeye çalışacağız. Ancak şu an için yukarıda 34.66 kırılıyor mu bunu takip edeceğiz. Buradan gümüşün düşük zaman dilimlerine geçtiğimizde 32.25'ten başlayan yükselişin bir önceki tepe bölgeyi geçmesiyle artık bu bölgenin düzeltmesini takip etmemiz gerekecek. Bu da 32.80-32.85 bölgesini bize gösteriyor. Bu bölge korunduğu sürece bir düzeltmeden dahi bahsedemediğimiz ve alıcıların güçlü olmaya devam ettiği bir süreci yaşarız. Bu ara düzeltme bölgesi düşük zaman dilimlerinde 33.68-33.46 bölgesini bize gösteriyor. Bu bölgenin kırılmasıyla birlikte o beklediğimiz bir önceki tepeye doğru hareketlerin devamı gelecektir. Burada önemli olan aslında bizim stop seviyelerimizi nereye koyacağımız. Tamam, burada yükselişler bekliyoruz fakat beklentimiz dışında bir durum gelişecek olursa hangi seviyelerde sermayemizi korumaya almamız gerektiğidir esas teknik analizin işi. Burada da uzun zamandır analizlerde sık sık bahsettiğim bir dirence ulaşıldığında son bir satış alıyoruz. Burada kalan satıcıları temizledikten sonra alıcıların güçlenerek direnci kırdığı bir süreci takip ediyoruz. Bu bahsettiğimiz hareket burada gelmiş durumda ve 32 dolardan direncin kırıldığı bir süreç takip ettik. Burada aslında maliyetinize ve vadenize göre bu stop seviyelerini belirlememiz gerekiyor. Yüksek maliyetli, özellikle bu kırılımla birlikte alıcı olanlar 32 dolar altında stop olmaları gerekir. Daha düşük maliyetliler ise burada 31.25'leri takip edebilir. Bu bölgeler korunduğu sürece herhangi bir sorun yok. Burada 32 dolarda aynı zamanda şunu da söylemek istiyorum. 31.25'ten başlayan yükselişin %61.8 seviyesi de gene bu bölgede. Dolayısıyla 32 dolar kırıldığında şu son yükselişin düzeltmesinden daha güçlü satışların geldiği bir süreci de takip ederiz. Ancak tabii şu an için 32.80-32.85 desteği korunduğu sürece burada bir düzeltmeden dahi bahsedemediğimiz alıcıların oldukça güçlü olduğu bir süreci takip ediyoruz. Özellikle altınla kıyaslandığında altına da şimdi geçeceğiz. Orada alıcıların artık zayıflamaya başladığını görüyoruz. Buna karşılık gümüşte yaklaşık %3'lük hareketler var. Kısacası bu yükseliş sürecinde yeni rekorlar kırıldıkça hep bahsetmiştim %20-%30 altın satışı yapılabilir diye. Bu satışları yapanlar artık gümüş ve birazdan platine de göreceğiz. Platine geçiş yapabilir. Altınla kıyaslandığında çok daha güçlü potansiyeli olan emtialar. Şimdi o zaman buradan bir de altının günlük grafikleriyle devam edelim. Şu son yükseliş sürecini takip ettik. 2530'lardan başlayan yükseliş 2790 tepesini de geçerek yeni rekorlar kırdı. Fakat burada bakın 11 Şubat'ta oluşan bir tepemiz vardı. 2942. Buradan bir miktar satış aldık. Bu düzeltme sınırından tekrar alımlara dönse de bakın gümüşte %3'lük bir hareket olmasına rağmen altının bu 2942
2942 tepesinin üstüne atamadığını görüyoruz. Düşük zaman dilimlerinde şu alanı daha da netleştireceğiz ancak gümüş yaklaşık %3'lük bir hareket yaparken altında sadece binde ikilik, binde üçlük hareketlerin gelmesi artık altında alıcıların zayıflamaya başladığını bize net olarak gösteriyor. Yüksek zaman dilimlerinden de 2834 altı hareketler bir düzeltme sürecini gündeme getirecek. Burada da 2730 ve 2672 seviyeleri kritik olacak. Ancak tabii gene bugün Amerika saatine dikkat edeceğiz. Yukarıda 2942 kırılacak olursa gümüşle kıyaslama yaparak bu süreci takip etmenizi tavsiye ederim. Geçtiğimiz dönemde yaşanan yükselişlerde zayıf kalan gümüşün artık giderek güçlendiği bir süreç yaşayabiliriz. Gümüş ve platinde oldukça güzel fırsatlar olduğunu düşünüyorum. Altın yatırımcısı bunu göz ardı etmesin. Buradan altının düşük zaman dilimlerine geçtiğimizde bakın şu tepe bölgesi oluşmuştu. 2942-2934 bölgesi. Şu an için bakın direnç olarak çalışıyor. Buradan gelen satışlar aşağıda 2864 bölgesi önemli olacak, kırılması durumunda bir çift tepe riski gündeme gelir ve 2580'lerden başlayan şu son yükseliş dalgasının bir düzeltme sürecine girdiğimizi bize gösterecek. O nedenle maliyetinize ve vadenize göre burada 2864 ve 2834 altında stoplar kullanabilirsiniz. Ancak bugün Amerika saatiyle 2942 geçildiği takdirde gümüş kadar olmasa da altında da alıcıların nispeten güçlü olduğunu söyleyebileceğiz. Ancak şu anki görünüm altında alıcıların bir miktar zayıfladığını bize gösteriyor. Şimdi buradan platine geçecek olursak platinde 1053'e kadar bir yükseliş takip ettik. Geçmişteki tepe bölgemizden bir miktar satış almış durumdayız. Evet, burada bir çift tepe riskimiz var fakat şu oluşuma baktığımızda bir çanak formasyonunun tamamlanmış olma ihtimali de gündemde. Buradan evet bir miktar gene bir düzeltme süreci gelebilir ve bu çanak formasyonu bir fincan kulp formasyonuna da dönüşebilir. Burada açıkçası bütün bu soruların cevabını şu şekilde vereceğiz. 1020-1011 desteği ilk olarak önemli bölgemiz olacak. 1011 altında kapanışlar aldığımız takdirde bir düzeltme sürecine girdiğimizi düşünürüz ve burada satışlar 990'a kadar minimum düzeltme sınırında olacaktır. 950-957'ye kadar olan düşüşler ise maksimum düzeltme sınırı olarak karşımıza çıkar ve bu bölgelerden gelen alımlar da fincan kulp formasyonu ihtimalinin güçlendiğini bize gösterir ve yukarıda 1053'ün de geçilmesiyle birlikte 1200'leri de geçen platinde güçlü hareketler takip edebiliriz. Özellikle bu Ukrayna-Rusya savaşı sürecinde platin tedarikçisi olan Rusya'ya karşı platinin baskılandığı bir süreç takip ettik. Trump'ın seçilmesiyle de bu baskının kalkma ihtimali gündemde. Ayrıca şunu da hatırlatmak istiyorum. 2011 yılında bu 2008 krizi sonrasında oluşan emtia yükselişinde altın ve platin eşitlenmiş durumdaydı. Altın 1920 dolara ulaşırken platinin de 1910 dolara kadar bir yükseliş yaptığını görmüştük. Elbette ki altın ve gümüşün tekrar aynı fiyata gelip gelmeyeceğini bilemeyiz. Ancak altının 3000 dolara dayandığı bir süreçte platinin hala 1000 dolarda olması önümüzde gayet güzel fırsatlar olduğunu bize gösteriyor. Bu nedenden dolayı burada bir düzeltme gelecek olursa platin için çok güzel alım fırsatı verecektir. Dirençler kırıldıkça da kademeli alımlar gene yapılabilir. Buradan platinin düşük zaman dilimlerine geçtiğimizde bakın 979'dan başlayan bir yükseliş artık takip ediyoruz. 1033'lerin de geçilmesiyle birlikte 1053 direncine ulaşmış durumdayız. Burada takip edeceğimiz destek bölgesi 1037-1030 bölgesi olacak. 1036 hareketler 979'dan başlayan yükselişin düzeltmesine girildiğini bize gösterir. 1008-1000 seviyesi maksimum düzeltme seviyemiz olacak. 1000'in altında hareketler bu büyük resimde bahsettiğimiz çanak formasyonunun fincan kulp formasyonuna dönüştüğü bir sürecin habercisi olur. Ancak burada 1000 seviyesi korunduğu sürece hatta şu an bir düzeltmeden dahi bahsedemiyoruz. 1030'un altına önce gelmeli. Dolayısıyla 1030 ve 1000 seviyeleri korunduğu sürece bir sorun yok. Bir önceki tepe bölgesindeki satıcıları temizledi ve tekrar yükselişe devam
devam ediyoruz diyeceğimiz bir süreçte yaşanabilir. Kaldı ki şu an için düşük zaman dilimlerinde bir düzeltmeden dahi bahsedemiyoruz. Dolayısıyla bugün Amerika saatiyle birlikte 1053'ler geçilecek mi bunu takip ediyor olacağız. Buradan Palladium'a geçecek olursak, Palladium'da da bakın şu yükseliş sürecinin %50 düzeltmesini yaptık. Tekrar toparlamaya başladı. Burada esas önemli olan yukarıda 1100-1111 bölgesi geçiliyor mu bunu takip edeceğiz. Bu bölgenin kırılması 1250'lerden gelen satışın maksimum tepki sınırının geçildiği ve tepkiden daha güçlü alıcıların geldiğini bize gösterecek ve 1250'ye doğru yükselişler ana hedefimiz olacaktır. Ancak 1160'larda bir ara direncimiz olduğunu unutmayalım. Aşağıda ise 966-949 bölgesi kritik bir bölge olacak. Biletinin düşük zaman dilimlerine geçtiğimizde 1073'lerden bir satış almıştık. Bu satışlar %50 seviyesinden destek bulup tekrar alıma döndüğünü görüyoruz. Ancak burada 1033 kritik bir bölge. 1033 üstü kapanışlar tepkiden daha güçlü alımların geldiğini ve 1073'ün kırılma ihtimalini gündeme getirir ve dolayısıyla o büyük resimde gördüğümüz 1100-1111 bölgesi geçilebilecek mi bunu takip ederiz. Ancak bugün için özellikle bu Amerika saatinde 1033-1030 bölgesi kırılıyor mu bunu takip ediyor olacağız. Son olarak bir Brent petrole geçelim. Brent petrolde 82 dolarlardan 82,5 dolardan başlayan düşüşün minimum tepkisini verdik ve tekrar satışa döndük fakat bu sefer geçmişteki dip bölgesi tekrar destek olarak çalıştı. Dolayısıyla bu bir arz talep dengelenmesini bize gösteriyor. Şu yatay bandın kırılımına göre yön netleşecek. Yukarıda 77.20 geçildiği takdirde yaklaşık 3,5 dolarlık burada bir hareket takip ederiz ve 80 doların geçildiği. Dolayısıyla şu düşüşün maksimum tepki sınırının da aşıldığı, alıcıların güçlendiği bir süreci takip ederiz. Ancak aşağıda 73.80'lerin kırılmasıyla birlikte aynı şekilde 3,5 dolarlık bir düşüş ve bu da yaklaşık 70 dolarlara bakın geçmişte oluşan şu dip bölgesine doğru satışların devamı anlamına gelecek. Kısacası bu yatay band korunduğu sürece yön belirsiz. Yukarıda 77.20 geçilecek olursa yükseliş, aşağıda ise 73.80 kırılacak olursa 70 dolarlara doğru düşüş sürecini takip ediyor olacağız. Evet değerli metaller ve Brent petrolden de bugünlük bu kadar diyelim. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.